Minecraft köylülerinin tam 14 farklı mesleği var. Ama hangisi sizi zengin eder, hangisi batırır? Bugün Minecraft'ın ekonomisini inceliyoruz. Önce şunu araştıracağız. Neden bazı köylüler aynı eşyayı farklı fiyatlara satıyor? Videonun sonunda da tamir büyüsü bulma şansınızı maksimuma çıkartacak kesin taktiği vereceğim. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve videoya geçelim. Bu köylüler biz etrafta yokken ne yapıyor? Bir sosyal hayatları, bir düzenleri var mı? Bu soruların cevaplarını bulmak için kollarımı sıvadım ve köylüleri izlemeye başladım. İlk olarak meslek sahibi yani çalışan bir köylünün 24 saatini inceleyelim. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yataktan kalkıyorlar. 6-8 arası serbest zaman. Bazıları evlerinin etraflarında dolanıyor. Bazıları da köy meydanındaki çanın orada toplanıp yine sohbetle başlıyor. Saat tam 8 olduğunda ise mesai başlıyor. Her köylü fıtı fıtı kendi dükkanına doğru ilerliyor. Saat 8'den 15'e kadar tam 7 saat boyunca işlerinin başındalar. Ama bütün gün dükkanlarının önünde dikildim. İçeri giren tek bir müşteri bile olmadı. Peki o zaman bu adamlar nasıl para kazanıyor? Yani tezgahları nasıl dönüyor? Köylüler aslında bizim bildiğimiz gibi bir para kazanmıyor. Hatta yaşamak için yemeğe bile ihtiyaçları yok. Onların tüm ekonomik düzeni tek bir şeye odaklı: üremek. Bir çiftçinin tarlayı sürmesi, demircinin zırh yapması, hepsi köyün nüfusunu arttırmak için gerekli olan fazlalığı yaratmak için kurulu. Biz onlarla ticaret yapana kadar bu ekonomi tamamen kapalı devre çalışıyor. Yani biz onların dünyasındaki tek gerçek müşteriyiz. Bir de şu yeşil kıyafetli köylüler var. Ben bunlara hırsız köylü diyordum. Çünkü hiçbir işe yaramıyor gibiydiler. Diğerleri gibi çanın orada toplanmıyorlar, kimseyle konuşmuyorlar, yani garip bir programları var. Bu arkadaşların resmi adı Nitwit, yani ahmak. Ve bu isim onlara boşuna verilmemiş. Çünkü bu köylüler kodlama gereği asla bir meslek edinemezler. Önlerine iş tezgahı koysanız bile dönüp bakmazlar. Köyün kaynaklarını tüketirler ama karşılığında hiçbir şey üretmezler. Aslında bu köylüler bir hatanın düzeltilmesiyle ortaya çıkmış, sonradan oyunun bir parçası haline gelmiş. Köylüleri izlerken bir de farklı biyomlardaki 5 köyü ziyaret edip nüfus sayımı yaptım. İlk durağımız kavurucu sıcaklıklarıyla bilinen Çöl Köyü. Burada durum sakin. Çalışabilecek herkesin bir işi var gibi. Toplamda 2 kişi çalışıyor. Biri derici, biri de taşçı. 2 tane de aptal köylümüz bulunuyor. En azından güvenlikleri yerinde. Bir demir golem devreye geziyor. Küçük ama kendi kendine yeten istikrarlı bir ekonomi. Oradan ayrılıp en klasik köy tipi olan Plains köyüne geçiyoruz. Ekonomisi çok iyi işliyor. Burada 7 kişi birden çalışıyor. 2 çiftçi, 2 derici, 3 tane de taşçı. Herkesin bir tezgahı var. Arada sadece bir tane işsiz var. O da muhtemelen yeni bir iş fırsatı kolluyordur. Bu kalabalıkta da maalesef bir tane aptal köylü var. Rotamızı güneye sıcak Savanna köyüne çeviriyoruz. Burası da Plains köyü gibi oldukça hareketli. 4 çalışan var ama asıl dikkatimi çeken meslek çeşitliliği oldu. Bir rahip, bir çiftçi, bir silahtar, bir de derici bulunuyor. Özellikle rahip ve silahtar gibi uzmanlık gerektiren işlerin olması köyün gelişmişliğini gösteriyor. Bir işsiz ve 2 tane de aptal var ama genel tabloya bakınca işler gayet yerinde gözüküyor. Ve şimdi işlerini sarpa sarmaya başladığı yere Karlı Tandıra köyüne geliyoruz. Koskoca köyde sadece tek bir zırhçı çalışıyor. Geriye kalan tam bu 5 kişi bütün gün bomboş geziyor. İşsizlik oranı %83. Ve son olarak en felaket tabloyla karşılaştığımız yere Tayga köyüne varıyoruz. Karlı köy gibi burada da sadece bir kişi çalışıyor. Ama daha da kötüsü bu köyün bir demir golemi bile yok. Güvenlik 0. Yani sonuç olarak bir köyü köy yapan şey sadece 4 duvar değil. Okul her yerde. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Minecraft'ta zenginliğe giden bir yol daha var. Tabii ki de baskınlar. Bir köyü yağmacılardan kurtarmak
Kulağa çok kahramanca geliyor değil mi? Peki ya size bunun aslında Minecraft'taki en karlı işlerden biri olabileceğini söylesem? Bir köy baskını yapmak. Harcadığımız oklara, kırılan zırhlara, dökülen tere değer mi? Öncelikle artılara bakalım. Birincisi ve en bariz. Zümrütler ve totemler. Baskınlardaki indicator'lar ve evoker'lar öldüklerinde zümrüt düşürüyor. Hele bir de ganimet basılı bir kılıcınız varsa her baskından bir servetle ayrılabilirsiniz. Evoker'lar aynı zamanda ölümsüzlük totemi de düşürüyor. Bedava sigorta işte, daha ne olsun. Tabii bu işin bir de maliyet tarafı var. Ceplerimizden neler çıkıyor? Eğer yayınızda sonsuzluk büyüsü yoksa her baskında bir sandık dolusu ok harcayabilirsiniz. Eğer eşyalarınızda tamir büyüsü yoksa baskından sonra onarma maliyeti çıkar. Güç iksirleri, cam potları ve en sevdiğim altın avuçlar hepsi birer maliyet kalemi. Peki bu tabloda artılar mı daha ağır basıyor, eksiler mi? Tabii ki de gördüğünüz gibi artılar daha ağır basıyor. Tabii tamir büyünüz varsa. Neden mi? Çünkü baskında öldürdüğünüz her yaratıktan gelen tecrübe puanları zırhınızı ve kılıcınızı bedavaya tamir eder. Daha ne olsun? Geriye de zaten zümrütler, totemler, köyün kahramanı efektleri falan kalıyor. Yani bir köyü savunmak sadece bir kahramanlık değil, doğru yapıldığında harika bir yatırım. Şimdi izninizle benim bir iki şişe içip piyasayı biraz hareketlendirmem lazım. Şu soruyu kendinize kaç kere sordunuz? Bu kodumun kütüphaneci köylüleri neden bana tamir büyüsü vermemek için yemin etmiş gibi davranıyor? Çünkü oyun istediğiniz büyüyü doğrudan seçmiyor. Sistem 2 aşamalı çalışıyor. Oyun önce mevcut 38 farklı büyüden birini rastgele seçiyor. Yani tamir büyüsünün seçilme olasılığı kabaca 38'de 1. Bu da yaklaşık %2.63'lük bir şans demek. Yani her 100 denemenin sadece ikisinde veya üçünde tamir büyüsünü görme ihtimaliniz var. İkinci aşamada ise eğer seçilen büyünün birden fazla seviyesi varsa, mesela verimlilik 1'den 5'e kadar, oyun bu seviyelerden rastgele birini seçiyor. Bu da verimlilik 5 gibi bir büyüyü bulmayı tek seviyesi olan tamirden bile kat kat zor bir hale getiriyor. Verimlilik 5 büyüsü bulma şansınız yaklaşık %0.53. Yani yaklaşık neredeyse 200 denemeden sadece biri. Tamir bir hazine büyüsü olarak sınıflandırılır. Bu da onu büyü masasında bulamayacağınız anlamına gelir. Ama aynı zamanda köylü ticaretindeki temel fiyatını da otomatik olarak 2'ye katlar. Bu yüzden tamir büyüsü indirimler olmadan asla ucuza gelmez. Köylüler de ticaret konusunda zeki, nadir olanın değerli olduğunu biliyor. Yeterince sabırla istediğimiz kitabı bulmak mümkün. Peki ya size Mojang'in tüm bu sistemi bozmak üzere olduğunu söylesem? Şu anda oyunda deneysel bir özellik var. Ticaret dengelemesi. Eğer bu özellik oyuna gelirse tamir büyüsü bulmak için kürsü kırıp koymak tamamen tarih olacak. Bunun yerine bir maceraya çıkmanız gerekecek. Bu deneysel sistemle köylüler sadece doğdukları yere özel büyüler satabiliyor. Ve bilin bakalım tamir büyüsü kime özel? Tabii ki de bataklık biyomundan gelen bir usta seviyesindeki kütüphaneciye. Köylüler şu anda bataklık biyomlarında doğal olarak oluşmadığı için ya iki köylüyü oraya götürüp çiftleştireceksiniz ya da bir zombi köylüyü bataklıkta iyileştireceksiniz. 1.22 sürümünde ya da ileriki sürümlerde bu özellik gelebilir. Şimdilik sadece deneysel. Bu arada bu köye de iyi bir muhtar lazım gibi duruyor. Topluluk bölümünde bir anket başlattım. Gidip oradan bu köye çeki düzen verebilmem için oy verebilirsiniz. Bu arada oraya gitmişken de bir videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.